Hazreti Ömer'in o muhteşem fütühat döneminde, 10 yıllık hilafet döneminde teslim almaya, anahtarını almaya gittiği tek şehir. Kudüs'ü ikinci kez kimler kurtarıyor? Sultan Alparslan'ın emriyle Atsız Bey kurtarıyor. Ağzında tesbih gibi Alparslan'ı söyleyip de onun ilk adının Muhammed olduğunu bilmeyenler, Alparslan'ın hedefinin Kudüs olduğunu da tabii ki bilmeyecek ya da görmek istemeyecekler. Evet. Şu an İsrail'in Gazze'de yaptığının aynısını 1099'da Haçlılar yaptılar. Şehire girdiklerinde şehirde birkaç gün içinde nefes alan bir bebek, kadın, çocuk bırakmadılar. Salahaddin Eyyubi'nin babası onun komutanıydı. Salahaddin Eyyubi Nurettin Zengin'in elinde yetişti. Çok önemli bir dehadır ve onu fark etti Nurettin Zengin. Yanında tuttu. Salahaddin Eyyubi işe kendisinden başladı. Evet. Salahaddin Eyyubi Kudüs alınana kadar çadırda yaşadı. Salahaddin Eyyubi'nin sarayı yok muydu? Salahaddin Eyyubi'den sonra onun erkek kardeşi Emir Adil devleti çok güzel yönetti. Adil'in oğlu Kamil bin Adil, bunu çoğu insan bilmez, Kudüs'ü kendi elleriyle Haçlılara teslim etti. Bu koca Arzem ordusu Orta Doğu'ya inmiş. Salih Necmettin Eyüp bunları bir görüyor. Gelin kardeşlerim diyor. Bunları alıyor bünyesine. Memlüklü ordusu zaten kendi ordusu. Gelen Harzemleri de alıyor. Nereyi kurtarıyor? Kudüs'ü kurtarıyor. Doktor Talha Uğurler'le beraberiz. Tarihçi yazar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle daha önce bir program yapmıştık ama bayağı üstünden zaman geçmişti. Bugün yine beraberiz. Tabii malum konu Kudüs olunca Talha Uğurler ismi gerçekten akıllara geliyor. İzleyicilerimizden de çok bu manada bizlere dönüşler oldu. Siz izleyicilerimiz de, izleyici kitlemiz de size hakim, yani konuya olan hassasiyetinizi biliyor. Siz bölgeyi çok tarihi açıdan da bugün günümüz noktasında da iyi değerlendiriyorsunuz. Ben önce bu süreçle ilgili bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Yani tarihsel sürecine girmeden önce bugün yaşananlar, özellikle bugün İsrail Gazze'de bir katliam sürdürüyor. Bugün aldığımız haberlerde 5000 üzerinde bir şehit var. Büyük çoğunluğu çocuklar. Tabii bunun tarihsel, daha önce de birçok İsrail katliamlarda bulundu. İslam ülkelerinden ses çıktı bazen, bazen sessiz kalındı. Batı zaten her zamanki tavrını gösteriyor, İsrail'in yanında oluyor. Hani bu süreci bir nasıl değerlendirirsiniz? Sonra isterseniz Kudüs'ün böyle yüzyıllar boyunca Müslümanların elinde olmasından bugüne doğru biraz çekeriz ama bugünü bir özetlemekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Çok hassas bir konu. Çünkü doğrusunu söylerken öyle dikkatli cümleler kullanmak lazım ki insanlar yaralanmasın. Çünkü herkes bir yerden bakıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Çünkü her gün bombalamalar var, ciddi enkaz var ve enkaz altından çıkan, başta bebek cenazeleri olmak üzere koskoca bir toplum var. Fakat burada bilinen bir gerçek var ki karşımızdaki acımasız, kan emici bu güruh tamamen bundan besleniyor. Yani şimdi siyaset bilmek lazım. Müslümanlar akıllı olacak. Müslümanlar sağlam tarih bilecek ve stratejik hareket edecek. Baktığınız zaman 1900'lerin başından itibaren o coğrafyaya yerleşen Yahudi toplumları orada her zaman bu şekilde kaoslardan beslenmiş ve kaoslarla büyümüşler. Bunu biliyorlar. Evet. Yani şimdi bunların hayalini, hedefine Gazze'yi yemek var. Batı Şeria zaten ne kaldı ki? Yani o coğrafyada, o baktığınız İsrail'in işgal ettiği coğrafyada zaten bir kenarda Mısır sınırında bir Gazze kaldı. Bir de Batı Şeria dediğimiz Doğu Kudüs'ün kenarında Halil bölgesi, Beytüllahim bölgesi, Eriha, o civarda bulunan böyle minik minik zaten yerleşimcilerle, yani yerleşim birimleri oluşturarak onları da yediler. Evet. İsrail ve tamamen yemek istiyor. Fakat İsrail neden korkar? İsrail kamuoyundan, dünya kamuoyundan korkar. Nihayetinde tarihten bu yana Yahudi ve Hristiyanların yıldızları hiçbir zaman barışmamış ve hiçbir zaman da barışmayacak. Evet. Bunu zaten bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama böyle bir durumda Hristiyanları, Yahudilerin arkalarına almaları için bir takım gerekçeleri olmalı. Bunlar bu gerekçeleri böyle beklerler. Ve bunun arkasına sığınır
yapacakları bütün hainlikleri, canilikleri arka arkaya yaparlar. Ya şu Müslümanlar azıcık tarih okusun ya. Evet. Azıcık geçmişe baksınlar. Yani bunu yapmadıkları zaman hamasetle hareket ederek her seferinde gol yiyorlar ve gol yemeye devam ediyorlar. Bu böyle olmaz. İhtilaf var, cehalet var, geçmişten ders almama var. Yani ben burada şimdi Müslümanlar suçluya getirmek istemiyorum ama vallahi de öyle. Baktığımız zaman dünya kamuoyunu olduğu gibi arkanıza alabilecekken, çünkü orada Filistinler mağdur, Filistinler garip, Filistinler hapsedilmiş bir durumda ve hapsedilmiş, ölüme mahkum edilmiş bir topluluğun içinden bu şekilde bir sürü çıkış sebep olur ve olmalı da, başka çareleri yok bu insanların. Ama İslam dünyası bu insanların arkasında durmuyor, duramıyor. Evet. Çünkü hepsinin kendine göre bir derdi var. Başlarındaki liderler sıkıntılı. Yani çünkü Yahudi lobisi çok güçlü. Başta Amerika'yı almış arkasında. Görüyorsunuz yani. Bütün dünya el kaldırıyor, yardım ederim. Bir Amerika veto ediyor, bitti gitti. Yani öyle bir anlamda adamlar çok güçlüler. Her anlamda. Senin gücün sınırlı. Senin belki de şu an en büyük gücün mazlumiyet. Bu mazlumiyet gücünü en iyi şekilde kullanmak söz konusuyken bunu da heder ediyorsun bir takım sebeplerle. Yani gaza gelmemek lazım. Akıllı hareket etmek lazım. Onun için de tarihten ders almak lazım. O zaman tarihi sürecinden isterseniz şöyle bir el alalım. Yani Kudüs yüzyıllar boyunca Müslümanların elindeydi. Yani Kudüs Müslümanların elinden nasıl çıktı? Yani Kudüs'ü nasıl kaybettik? Bu süreçte aslında günümüze doğru yavaştan gelsek sanki biraz daha ışık tutmuş oluruz diye. Nereden başlayalım? Elimizden bir Hazreti Ömer alıyor. Evet. Hazreti Ömer'le beraber, yani İslam'ın yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu son dinin, Müslümanlarının fethi Hazreti Ömer'le beraber oluyor. Yani Hazreti Ömer'in fethettiği bu şehir sonra bir elden çıkıyor. Sonra bir dağılıyor. İsterseniz onları da özetleyebilirim böyle hızlı bir Bence şekilde. özetlemekte fayda var. Hatta şey de önemli. Hazreti Ömer'in orayı geri aldıktan sonra Hazreti Bilal'e ezan okutturması, o da halifenin ricasını kırmaması üzerine orada bir duygusal an yaşanıyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra sadece 2 defa ezan okumuş. Evet. Şimdi bakın mesela bazı böyle Müslümanım diyenler Kudüs'ü bir küçümsüyorlar. Evet. Kudüs'ün üzerinden, yani işte Arapların üzerinden Kudüs'ü aslında İslam'ı reddetmeye ve tahkir etmeye çalışıyorlar. Biz farkındayız o art niyetlerinin sebebini. Ama aslında Kudüs bize çok şey anlatıyor. Kudüs bizim aynamız. Kudüs bir okul. Ben açık konuşayım. Yani dünyayı yıllardır gezen bir insanım. Birçok insan şey sanır. Ya Talha Uğurlar herhalde yıllar evvel Kudüs'ü çalışmaya başladı. Yani en çok Kudüs'e emek verdi. Yok. Benim dünyada en çok emek verdiğim ülke Mısır'dır. Yani o 2000 kilometre Kahire'den Ebu Simbel'e arabayla defalarca gezen biriyim. Uçakla falan da değil. Yani o Karnak-Luxor hattını bile arabayla gezdim, bütün hepsini. Ben çok sonraları Kudüs'ü fark ettim. Ve hayran oldum, aşık oldum. Neden? Mekke, Medine'nin bile etrafında İslam medeniyetine ait doğru düzgün bir eser bırakılmamışken, maalesef Müslümanların eliyle, bir baktım Mescid-i Aksa avlusunun etrafında hepsi sapasağlam duruyor. Ve çok heyecanlandım. Ya orası muhteşem bir yer. Ve bugüne kadar belki birkaç yüz defa Kudüs'e gruplarla gittim geldim. Ve gittiğim, yani benim götürdüğüm o gruplar, her kafadan insan var, her görüşten insan var, her kıyafetten. Herkes şunu dedi: ya burası çok başka bir yermiş ya. Biz buraya hayran olduk. Bir kere zaten İslam'ın kıymet verdiği, Allah-u Teala'nın kıymet verdiği yer, 2 yerden birisi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Mescid-i Nebevi bile Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıyla sonradan kıymet kazanıyor. Burası zaten başlangıcından beri kutsal. Bir de İslam medeniyeti oraya öyle bir yatırım yapmış ki. Öyle böyle değil. Şimdi baktığınız zaman Haçlıların kıymet verdiği bir yer değil o Mescid-i Aksa avlusu. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde orası bir çöplük. Çünkü Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde kimden alıyor? O günkü Doğu Roma İmparatorluğundan alıyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nda Sopronius diye bir Kudüs patriği var. Patrik Hazreti Ömer bizzat Medine'den kalkıyor gidiyor. Evet. Halbuki Hazreti Ömer'in ordu komutanları Şurahbil bin Hasene, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Halid bin Velid radıyallahu anh, Muaz bin Cebel Hazretleri gibi kıymetli zatlar, bunlar Sasani devletini tamamen yok ediyorlar. Roma İmparatorluğu'nun topraklarının neredeyse yarısını alıyorlar. Hiçbir şehrin fethinde Hazreti Ömer gitmiyor. Yani mesela Kahire, Amr İbn As Hazretleri, Kahire şehri yok o zaman ama Fustat diye bir şehir kuruyor. Mısır'a girdiğinde Hazreti Ömer heyecanlanıp Mısır'a gitmiyor mesela. Sasani devletinin başkenti alındığında Hazreti Ömer kalkıp gitmiyor. Ama Kudüs'ün fethine gidiyor. Bakın bunlar çok önemli noktalar. Bugün Müslümanlar bunları not almalılar. Çünkü
hakikaten İslam ülkelerinde de maalesef Yahudilerin etkisiyle öyle bir propaganda var. Ya ben Suudi Arabistan devlet televizyonunda birkaç sene evvel bir iki akademisyenin çıkıp yani İslam'la Kudüs'ün bir alakası yok muhabbeti yaptıklarını kendi gözlerimle duyup kulaklarımla duyup izledim. Şok oldum, kanım dondu. Sanki İslam dünyasında böyle bir şeye hazırlık var. Yani İsrail burayı yiyecek, Aksa avlusunu Halil Ulu Camii'yi yediği gibi. Yediği zaman da Müslüman liderler kendi halklarına dönüp diyecekler ki bizimle bir alakası yoktu zaten. Endişe etme. Ya buna hazırlıyorlar sanki. Nasıl olmaz? Hazreti Ömer'in o muhteşem fütühat döneminde, 10 yıllık hilafet döneminde teslim almaya, anahtarını almaya gittiği tek şehir. Kalkıyor bir deveyle, yardımcısıyla dönüşümlü binerek gidiyorlar. Şehre giriyorlar. Çok önemli bir konudur bu. Kulaklara küpe bir manzaradır. Gidiyorlar ve şehre girer girmez Hazreti Ömer, ben bazen gruplara da diyorum böyle. Siz Hazreti Ömer olsaydınız, Kudüs'e girdiniz. İlk nereyi görmek isterdiniz? O empati çok önemli. Hazreti Ömer olsak ilk nereyi görmek isterdik? Tabii ki Mescid-i Aksa avlusunu. Efendimiz Aleyhisselam'dan defalarca dinlemişler. Evet. Şöyleydi, böyleydi. O Miraç gecesi ben şöyle yürüdüm, şöyle baktım, şunları gördüm. Onları dinlemişler yani uzun uzun. Gitmeden peygamberimizin oraya anlatması zaten onun mucizesi. Çok önemli. Mesela bazı sahabeler var oraları biliyorlar. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Heraklius'a elçi olarak gönderdiği bir sahabe var mesela. Bugün Şam'da kabri olan. Onlar biliyorlar. Heraklius'la ana dili gibi Rumca konuşan. Ama Hazreti Ömer mesela hiç Kudüs'e gitmemiş o güne kadar. Hiç bilmiyor. Büyük bir heyecanla o yeri merak ediyor. Yani böyle bir manzara varken sen kalkıp ya aslında Miraç olayı orada olmadı da Mekke yakınlarında Cirane'de 20 kilometre Mekke orada oldu demek saçmalık. Hazreti Ömer'i Kudüs Patriği karşılıyor. Yani Roma İmparatorluğu'nun Sopromyus ve ilk sorduğu şey Efendimiz Aleyhisselam Miraç basamağı. Yani Miraç çıktığı yeri ben merak ediyorum. Onlar da biliyorlar. Bu olay onların kulaklarına gelmiş bilmezler mi? Koca bir İslam ordusu geliyor onlara doğru. Ama Sopromyus diyor ki ben diyor İslam halifesine bizim için kıymetli olan bir yeri göstereyim. Müslümanlar da buraya sahip çıksınlar. Yani onun kafası şu var. Müslümanlar girince bizim kutsallarımızı yıkacaklar. Bizim kutsalı onların kutsalı diye yutturursak burayı korurlar. Burayı tahrip etmezler. Ve tutuyor Kudüs'ün içerisinde Golgota Tepesi denilen böyle bir sırt vardır şehrin tam ortasında. Üzerinde Kıyamet Kilisesi var. Hristiyanlığa göre güya Hz. İsa'nın işte çarmıha gerildiği, öldüğü, gömüldüğü ve tekrar dirilip göğe kaldırıldığı yer. Öyle inanıyorlar. Hazreti Ömer'i götürüyor. Hazreti Ömer orayı görür görmez direkt hayır burası değil diyor. Çünkü tarifini dinlemiş Efendimiz Aleyhisselam'da. Tarif edilen yer nasıl bir yer? Yüksek bir yer ama yüksek bir düzlük. Evet. Yüksek bir düzlük. Orası böyle bir yama, uçurum başı. Öyle burası değil diyor. Sopromyus alıyor. İşte bugün Siyonist kelimesi çok konuşuluyor diyor. Siyonist nereden geliyor? Ziyon Dağı'ndan geliyor. Evet. Yahudiler her sene toplanırlar. Bu sene Ziyon'a derler. Toplanırlar böyle büyük bir şölen verirler. Orada bağıra bağıra yemin ederler. Yüzyıllardır bunu her sene yaparlar. Bu sene Ziyon'a, bu sene Ziyon'a. Ziyon dediği o 4 kilometre karelik Suriçi Kudüs var. O Suriçi Kudüs'ün orası bir tepe zaten. Bir de Zeytin Dağı tepesi var Sur'un bu tarafında dışında. Bir de Ziyon dedikleri biz Müslümanlar Davut Dağı diyoruz. Onlar Ziyon Gate diyor. O Ziyon kapısından çıkılınca gelen Ziyon Dağı, Davut Aleyhisselam Dağı. Davut peygamberin kabri orada. Şehri oraya kurmuş. Ve oraya götürüyor. Davut Aleyhisselam'ın kabrine. Burası olmalı diyor Sopromyus. Hazreti Ömer hayır burası da değil diyor. Mecbur kalıyor. Orijinal yeri gösteriyor. Çöplük yapmışlar orayı. Hazreti Ömer bir görüyor. Direkt tanıyor. Şimdi bakın bunlar bize ne anlatıyor? Müslümanlar Aksa'yı çok iyi biliyordu. Efendimiz Aleyhisselam defalarca anlatmıştı. Orayı işaret buyurmuştu. Hazreti Ömer şehre girer girmez orayı görmek istemişti. Sadece o şehrin anahtarını teslim almak için Medine'den kalktı geldi. Ya yetmez mi? Evet. Daha ne arıyorsunuz? Yani Kudüs'ün bizim için mukaddes olduğunu anlamak için daha ne bekliyoruz? Evet. Ve şehri teslim alır almaz oraya gelir gelmez oranın Hristiyan dünya tarafından çöplüğe dönüştürüldüğünü görür görmez yanındaki sahabeler Bilal Habeşi Hazretleri yanında, Selman-ı Farisi Hazretleri yanında, ciddi bir sahabe ekibi var yanında. Onlarla beraber Aksa avlusunu özelinde avlunun ortasındaki o mukaddes kaya. Orası çok önemli. Kaya, o kayanın üstünde şu an bizim Kubbetü Sahra var. Altın kubbeli mescidimiz var. Kurşun kubbeli de bizim için kıymetli. Altın kubbeli de. İkisi de Emevilerin yaptırdığı. Şehrin en kıymetli iki camisi. Kurşun kubbeli olan şehrin Ulu Camisi. Altın kubbeli olan kayanın üzerinde bulunan Hristiyan ve Yahudilerin bizim Mesih gelince tahtını kurup burada ilan edecek.
saltanatını ve Hristiyanlığın ya da güya Yahudiliğin cennetinin krallığı başlayacak diye hayal ettikleri nokta. Bizim camimiz var. Şu an Müslümanların tahtı kurulu orada. Müthiş bir şey ama biz farkında değiliz. Orayı temizletiyor. Kubbetü Sahra'nın olduğu yere böyle bir gölgelik sundurma yaptırıyor. Hani güneş altında rahat namaz kılabilelim diye. Evet. Ve oraya Ömer Mescidi deniliyor. Kubbetü Sahra'ya zaman zaman Müslümanlar Ömer Mescidi derler. Hala bu o günden kalmadır. Yani ilk fetih bu şekilde gerçekleşiyor. Orası alınıyor. 4 halife döneminde bizde, Emeviler döneminde bizde, Abbasiler döneminde bizde. Ama Abbasi devletinin o zayıfladığı dönemde Abbasi coğrafyasında Şii bir takım hareketler siyasal birer güç kazanıyor, devletleşiyor. Kahire, Tunus'tan yola çıkıp Kahire merkezli Fatimiler, evet. Arabistan merkezli Karmatiler, Bağdat merkezli Büveyhiler diye büyüyorlar, güçleniyorlar. Fatimiler Kudüs coğrafyasını ele geçiriyor. Kudüs coğrafyasını bunlar ele geçirdiklerinde o coğrafya tabii Şii Fatimiler üzerine hutbeler okunuyor. Ciddi bir İslam'ın içinde fitne ortaya çıkıyor. Kudüs'ü ikinci kez kimler kurtarıyor? Sultan Alparslan'ın emriyle Atsız Bey kurtarıyor. Daha bugün sosyal medyadan bir genç yazmış. Bu konuda bir konuşmamın altına. Ya hocam Selçuklu ile Kudüs'ün alakasını biz hiç bilmiyorduk ya demiş. Evet. Biz hiç bilmiyorduk. Çünkü bu çok önemli. Birkaç ay evvel Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yere gittim. Kazı başkanımızla beraber oraları gezdik. Orada bir video hazırladım. Ben çekime bu tişörtle gittim. Evet. Ya bilerek. Ve orada dedim ki diyeceksiniz ki ya Malazgirt'i anlatıyorsun ya Kudüs tişörtü. Sen de iyice Kudüs'le bozdun. Hayır dedim. Bunu bilerek yapıyorum. Çünkü Alparslan'ın Malazgirt diye bir savaş planı, Anadolu diye bir hedefi yoktu. Alparslan'ın hedefi Kudüs, Şam ve Kahire'ydi. Evet. Yani Fatimi Devleti'nin fitnesini oradan kaldırmaktı. Ordusuyla yola çıktı. Yani bugün Alparslan diye böyle ağzında tesbih gibi Alparslan'ı söyleyip de onun ilk adının Muhammed olduğunu bilmeyenler, Alparslan'ın hedefinin Kudüs olduğunu da tabii ki bilmeyecek ya da görmek istemeyecekler. Evet. Yani Büyük Selçuklu'nun hayali hedefidir Kudüs. 1073'ten 1098'e kadar Büyük Selçuklu'nun elindeydi o coğrafya. Ve orayı korudular, muhafaza ettiler. Atsız Bey'in arkasından Melikşah erkek kardeşi Tutuş'u gönderdi. Artuk Bey'i gönderdi. Artuk Bey'in kabri orada Kudüs'te. Yani Mescid-i Aksa avlusunda o kadar önemli bir noktadır ki. Daha sonra ne oldu peki? 1099'da maalesef Büyük Selçuklu birbirine düştü. Ve bu zayıflığı fark eden Fatimiler bir yıllığına geri aldılar. Aldılar ama Fatimiler de çok zayıftı. 1099'da Haçlılar girdiler. Bakın bu girişi bizim bilmemiz lazım. Evet. Bu girişi bizim konuşmamız ve anlatmamız lazım. Şu an İsrail'in Gazze'de yaptığının aynısını 1099'da Haçlılar yaptılar. Şehire girdiklerinde şehirde birkaç gün içinde nefes alan bir bebek, kadın, çocuk bırakmadılar. Birkaç yüz bin Müslüman yaşıyordu şehirde. Tamamını öldürdüler, tamamını. O günün yani Hristiyan vakanüvisleri diyorlar ki şehrin içinde değil atla, yayan dahi yürümek artık imkansız hale gelmişti. Çok özür dilerim. Canlı yayındayız, insanlar izliyor. Yani ceset parçalarından şehir sokaklarına yürümek mümkün değil. Kudüs'e gidenler bilirler. Kudüs böyle inişi çıkışlı bir şehirdi. Evet. Sokak araları. Oralardan böyle hani kan deryaları, dereler olmuş yolların sağından solundan ceset parçaları içine akıyordu. Şehir böyle bir şehir. 1099. 88 sene boyunca Haçlı zulmünde kaldı ve 88 yıl boyunca şehre ne bir Müslüman sokuldu, ne bir Müslümanın yaşamasına, nefes almasına izin verildi. Haçlı bu. Haçlı bu. Yahudiler de böyle. Ha bunlar Yahudileri de zaten sevmezler. Bir Hristiyanla bir Yahudi eğer bilinçliyse hiçbir zaman birbirini sevmez. Çünkü Hristiyanların gözünde Yahudi nedir? Kendi peygamberini öldüren kişidir. Yani Hazreti İsa'yı gammazlayanlar, o günkü Roma valisi zorlayarak oradaki Sanhedrin meclisi ille öldüreceksin diyen, zorla onu çarmıha geldiren biz Müslümanlar bunların hepsine inanıyoruz ama yakalanmadığını biliyoruz Kur'an-ı Kerim'in verdiği ilimle. Evet. Yani oraya kadar zulümler var ama yakalanmadı. O işkenceler Hazreti İsa diye onu gammazlayan benzeyen 12. havari Yahudi'ye yapılmış oldu. Bunu biliyoruz. Ve sonra 88 yıl ardından 88 yılın sonunda Salahaddin Eyyubi kurtardı. Aslında Büyük Selçuklu'nun Kudüs hayalini bir Büyük Selçuklu Atabeyi, Nurettin Zengi, babası İmadüddin Zengi, bunlar çok büyük adamlar. Evet. İmadüddin Zengi Haçlılardan Urfa'yı kurtardı. Urfa Ulu Cami'nin, şu anki Urfa Ulu Cami'nin temellerini attı. Haçlılar onu şehit ettiler bir suikastla, bir daha geri aldılar.
Oğlu Nurettin Zengi bir daha geri aldı. Ardından Salahaddin Eyyubi'nin babası onun komutanıydı. Salahaddin Eyyubi Nurettin Zengi'nin elinde yetişti. Çok önemli bir dehadır ve onu fark etti Nurettin Zengi. Yanında tuttu. Ve amcası Şirkuh'la Kahire'ye gönderdi. Niye? Fatimiler gevşemişti. Gidiyordu. Haçlılar Mısır'ı elde etme planları yapıyordu. Yani eğer Haçlılar Mısır'a bir daha girebilseydi Mısır bir Hristiyan devlet olacaktı yeniden, yani tarihte olduğu gibi. Ve orayı kurtardı. Salahaddin Eyyubi orayı ele geçirdi. Nurettin Zengi o günlerde ölmüştü. Ama Salahaddin Eyyubi'yi yetiştirirken hep ona, evladım bir gün ben Kudüs'ü kurtaracağım. Haçlılardan alacağım. Duydum Mescid-i Aksa Kıble Camii'ni işte hayvan damına çevirmişler, affedersiniz. Ben burayı kurtaracağım. Bizim Kubbetü Sahra'mızı şapel yapmışlar. Burayı tekrar camiye döndüreceğim. Bir minber yaptırdı, hazırladı. Ben yapamazsam sen yap. Bu minberi oraya koy. Salahaddin Eyyubi vasiyeti yerine getirdi. Ve Nurettin Zengi ölünce Salahaddin Eyyubi baktı. Bu Haçlıları yenip Kudüs'ü almanın yolu nereden geçiyor? Bak düşünün ya, tarih bilmek. Evet. Yani şu an ekranları başında milyonlarca insan bu sorunun cevabını bekliyor bizden. Evet. Biz bugün bu İsrail'in belini nasıl kırarız? Ve oradaki Müslümanları, gariban Müslümanları nasıl kurtarırız? Ya aklın yolu bir, tarih okuyun. Evet. Salahaddin Eyyubi nasıl yaptı? Salahaddin Eyyubi bir güç oluşturdu. Birlik ve beraberlikle bu işi yaptı. Birlik ve beraberlikle İslam dünyası bir araya gelecek. Bakın bugün bile hala içimizden birileri çıkar Salahaddin Eyyubi'ye laf atmaya çalışır. Evet. Nurettin Zengi'nin toprağına kondu etti. Salahaddin Eyyubi 2020'lerde birilerinin kendisine böyle hakaret edeceğini görmüşçesine o zaman ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi Nurettin Zengi devlet başkanı ama ölmüş. Yerine geçen o ufacık çocuk. Evet. Nurettin Zengi'nin valileri keyif içindeler. Umurlarında değil. Ve Haçlı kontlukları var orada. Kudüs Krallığı var, Akka Krallığı var, Hayfa Krallığı var. Orada bir sürü. Urfa'yı kurtarmışız. Ama diğerleri duruyor olduğu gibi. Trablusşam Krallığı var. Ne yaptı? Mısır'dan geldi. Nurettin Zengi'nin yaşlı karısı vardı. Onunla himaye nikahı yaptı. Ne yapsın adamcağız? Başka türlü Müslümanların ağzını bağlayamayacak. 2020'ye kadar. Yani himaye nikahı. Yaşlı kadın. Bunu yaparak ne dedi? Ben Nurettin Zengi'nin mirasçısıyım dedi. Bu çok önemlidir. Siyasi izdivaçlar. Strateji. Stratejidir bu. Tarihten bu yana. Evet. Strateji. Yani bugün ittifaklar nasıl sağlanır? Siyasiler düşünsünler. Akıllarını kullansınlar. Evet. O koltukta oturuyorlarsa. Ama tarih okusunlar. Onu öyle, bunu böyle, öbürünü öyle tek tek bağladı. Orada bir güç oluşturdu. Herkesi kendine bağladı ama şunu unutmayalım. Salahaddin Eyyubi işe kendisinden başladı. Evet. Salahaddin Eyyubi Kudüs alınana kadar çadırda yaşadı. Salahaddin Eyyubi'nin sarayı yok muydu? Kahire'de Fatimilerin Kahire Sarayı vardır, meşhur. Ben Mısır'a gittiğim zaman gruplarla oraya götürürüm grubu. Muiz Dinilah Caddesi vardır Kahire'nin ortasında. Orada çifte saraylar denilen bir saray bölgesi var. Girmedi hiçbirine. Şam'da bir sarayı vardı, yaşayabilirdi. Girmedi. Ben dedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç basamağı bu Haçlı çizmesi altında çiğnenirken bir, kendime gülmeyi haram kılıyorum. İkincisi bir dam altında gölgelenmeyi kendime haram kılıyorum dedi. Kudüs'ün fethine kadar ne Şam ne Kahire sarayına girmemiştir Salahaddin Eyyubi. İş böyle başlar. Evet. Herkes tepeye bakar. Yani tepedeki bu işe soyunmuşsa, ciddiyse o da arkasından gider. Evet. Kendisi yaşadı. Sonra halkı inandırdı. Herkesi kendine çok iyi bağladı. Ve ondan sonra yola çıktı ve Kudüs'ü fethetti. Ama çok kaliteli bir liderin arkasından çok kalitesiz insanlar maalesef gelebiliyor. Salahaddin Eyyubi'den sonra onun erkek kardeşi Emir Adil devleti çok güzel yönetti. Adil'in oğlu Kamil bin Adil, bunu çoğu insan bilmez. Kudüs'ü kendi elleriyle Haçlılara teslim etti. Bak bunu hiç bilmeyiz biz. Hiç okunmaz. İstanbul'da Taksim Beyoğlu, meşhur İstiklal Caddesi bizim Beyoğlu Caddesi'nde İstanbul'un en büyük kilisesi vardır. Saint Antoine. Evet. Bakın benim cumartesi günü birkaç gün evvel Taksim Beyoğlu turum vardı. Saint Antoine Kilisesi'nin avlusunda 2 yıldır sergi vardı. Yani Saint Antoine Kilisesi bu sergiyi yaptı. 2 yıldır, daha 2-3 ay önce sergi kaldırıldı. Sergi neyin sergisi biliyor musunuz? Kamil bin Adil'in Kudüs'ü Haçlılara teslim ettiğinin resimleri. Bu resimler o tarihten, o tarih hangi tarih? İşte 1200'ler. 800 yıl boyunca onun Kudüs'ü teslimi Avrupalı farklı yüzyılların ressamları tarafından çizilmiş. Evet. Çeşit çeşit. O sergi 2 yıl evvel başladı. Ben hemen gittim oraya. O avluda o serginin teferruatlı bir videosunu çekip YouTube kanalıma yükledim.
İnsanlar bunu öğrensin diye. Nasıl oluyor bu iş? Haçlılar, o günkü Fransa kralı tutuyor, Dimyat'a saldırıyor. Hani bizde atasözü vardır ya, işte Dimyat'a bulgura giderken eldeki bulgurdan olmak. Dimyat, Kahire'nin hemen önünde, o deltanın kenarında, hakikaten böyle o damar damar pirinç yataklarıyla meşhur bir liman şehridir Mısır'ın. Ve oradan bir saldırı düzenliyor Fransızlar. Amaç ne? Diyorlar ki kimin elinde coğrafya Eyyubilerin elinde. Kudüs. Amaçları Kudüs. Eyyubilerin başkentine saldıralım, onları korkutalım. Kudüs'ü bize teslim etmelerine onları mecbur kılalım. Dimyat'a saldırınca Kamil bin Adil, gerçek bir Müslüman gibi, amcası Salahaddin Eyyubi gibi savunacağına bir korkak gibi, ki kabri İmam Şafii Hazretleri'nin yanındadır. Evet. Yan tarafındadır Kahire'de. Bir korkak gibi Fransa kralına diyor ki tamam teslim oluyorum diyor. Yani ne istiyorsun diyor. Benim başkentimi serbest bırak. Kudüs'ü verirsen diyor, senin başkentine ilişmem. Teslim ediyor. Teslim ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve teslim ediyor. Sonra ne oluyor? Kamil bin Adil'in oğlu var. İşte alimden zalim, zalimden alim. Kamil bin Adil'in oğlu var. Ben o adamı çok seviyorum. Salih Necmettin Eyüp. Ne zaman Mısır'a gitsem onun türbesine muhakkak grupları götürürüm. Orada otururuz, böyle uzun uzun konuşuruz. Kimse de bilmez. Orada bir kenarda bu adam Eyyubi devletinin son hükümdarı. Salih Necmettin Eyüp. Babası Kahire'de hükümdarken kendisi Musul'da bir nevi sancak beyliği yapıyor. Sancak beyliği yaparken alimleri etrafına topluyor. Etrafına topladığı alimlerden biri de Siraciddin Urmevi. Mevlana öldüğünde cenaze namazını kıldıran kişi. Geçen hafta Konya'ya gittim. Onun gizli mezarını bizim Konyalı akademisyenlerimiz yeni buldular. Nerede? Yani Mevlana Musalla mezarlığında. Mezarı gizliydi. Yani üst kısmı yıkılmış. Evet. Yani bugün Musalla mezarlığında Cennet Çukuru diye bir yer vardır. Halkın öyle bir isimlendirdi. Evet. Aslında orası Cennet Çukuru falan değil. Oranın tarihi ya da Siraç Bağı. Siraç'ın Urmevi'nin bağı. Bütün tarihi, o günkü kaynaklar bunu anlatıyor. Bağının kenarına gömülmüş. Orada kalenderi tekkeleri falan var. Musalla bağlarının olduğu yerde mi bu bahsettiğiniz? Oraya Musalla mezarlığı var Konya'nın tam ortasında. O mezarlığın içinde dev bir namazgah vardır. Selçuklu namazgahı. Evet. Namazgahın tam kıble tarafına düşüyor. Orada hatta bu hafta sonu şu geçtiğimiz 3 gün boyunca Siraciddin Urmevi sempozyumu düzenlendi Konya'da. Ankara'dan sağdan sonra bir sürü uzman katıldı. Onu konuştular. Yani Sadreddin Konevi Hazretleri 3 defa tekbir alıp bayılıyor. Kıldıramıyor. Kendisi 20 küsür yıl Selçuklu kadısı. Hatta sonradan Kadül Kudat olmuş. O kıldırıyor. Siraciddin Urmevi o gün Şam'da, Musul'da şeyin yanında, Salih Necmettin Eyüp'ün yanında. Bu adam öyle bir adam ki o gün Moğolların elinde öldürülmüş Orta Asyalı gençler, yani Orta Asya'ya girmiş Moğollar, Cengiz Han. Dünyada en çok Türk öldüren adam Cengiz Han'dır. Bizim milliyetçiler taparlar Cengiz Han'a. Ya bu adam dünyada en çok Türk öldüren adam. Siz bu adamın neyini seviyorsunuz? Yani insan şaşırıyor. Gerçek bir Müslüman Timur bize düşman öğretilmiş. Evet. Bütün Türkleri ölümüne öldürüp camileri ağır yapan Cengiz Han'ın rezimleri bizim bütün milli eğitim okullarının duvarlarındadır. Evet. Gel de bunu bir izah et yani. Akıl alır gibi değil. Yani eğitim sisteminin problemleri. Kudüs'ü biz niye bilmiyoruz? Evet. Eğitim sistemi bize bunu anlatmadığı için. Salih Necmettin Eyüp o dönemde Moğollar çatır çatır Orta Asya Türklüğünü biçerken bunların öldürülmüş anne babaların çocuklarını Romalılara, Doğu Roma'ya satarken Eyyubi köle tacirleri Anadolu'ya gönderiliyor. Köle Kıpçak çocuklar alınıyor, Kahire'ye getiriliyor, Şam'a, Musul'a götürülüyor, okutuluyor, yetiştiriliyor ve bir Türk ordusu oluşturuluyor. Biz bunlara Memlüklüler diyoruz. İşte Salih Necmettin Eyüp'ün kendi imkanlarıyla okuttuğu, yetiştirdiği bu çocuklar, Memlüklüler ne yapacaklar? Kudüs'ü yeniden kurtaracaklar. Evet. Salih Necmettin Eyüp babası ölünce başa geçiyor. Zaten emrinde koca bir Türk ordusu var. Memlüklüler. Hatta ölürken yanında 4 komutan var. Benim 400 oğlum olsaydı ben 4'ünün adını koyardım. Bir tane oğlum olduğu için bir tanesinin adını koydum. Farüsüddin Aktay, Seyfettin Kutuz, Rükneddin Baybars, İzzettin Aybek. Yani buradan sesleniyorum 400 oğlu olanlar. Ama isimler nasıl güzel. İsimlerin birincisi Türk, ikincisi İslami isim. Evet. Rükneddin, dinin rüknü Baybars, Pars Bey. İzzettin, dinin İzzeti Aybek. Evet. Adamlar hem Müslümanlar hem de Türklüklerini unutmamış müthiş adamlar. Ve hadi diyor Kudüs alıyoruz. O Memlüklü ordusuyla Kudüs'ü kurtarmaya gidiyor. Allah'ın hikmetine bakın. O günlerde de Celaleddin Harzemşah
Cengiz Han'a yenile ordularıyla Ahlat'a kadar gelmiş. Ahlat önlerinde Alaaddin Keykubat'la savaşmış. Yenilmiş. O Harzemşah Türk ordusu dağılmış. Dağılan ordu Anadolu Selçuklu'dan çekindiği için demişler Anadolu'da kalırsak bunlar bizimle uğraşır. Nereye gidelim? Orta Doğu'ya kaçalım. Bu koca Harzem ordusu Orta Doğu'ya inmiş. Salih Necmettin Eyüp bunları bir görüyor. Gelin kardeşlerim diyor. Bunları alıyor bünyesine. Memlüklü ordusu zaten kendi ordusu. Gelen Harzemleri de alıyor. Nereyi kurtarıyor? Kudüs'ü kurtarıyor. Bak tüylerim diken diken. Ya insan bildiği bir konuda heyecanlanır mı? Bunların hepsi gerçek. Ama ben de araya girmiyorum. Öyle şey akıcı anlatıyorsunuz ki tarihi. Yani o günlere gidiyor insan yani. Ya bunları bize niye anlatmadılar? Ben 4 sene tarih okudum ya. Bunlar niye anlatılmıyor? Evet. Yıllarca sanat tarihi okudum. Bunlar niye anlatılmıyor? Ben üzülüyorum. Ağırıma gidiyor. Yani Harzemşahlar deyince biz Orta Asya'daki, bugün Türkmenistan'daki Harzemşahları biliyoruz. Evet. Ya bu adamlar ile Kudüs'te, bakın Kudüs'te Silsile Kapısı vardır meşhur. O Silsile Kapısından böyle dışarı doğru çıkın, yukarı doğru dümdüz yürüyün. Bayağı bir yürüdünüz mü o Kıyamet Kilisesi gelir. Daha oralara varmayın. Kapıdan çıktınız, biraz yürüyün, solunuza Halidiye Kütüphanesi gelir. Kütüphane, Halidi ailesi, bu Filistin köklü bir ailesi ki Abdülhamit Han'ı da çok destekleyen bir aileydi. Abdülhamit Han oradaki kritik aileleri korur, kollar ve onların kanaat önderi durumlarını muhafaza ederdi. Kütüphanenin yanına geldiğiniz zaman kütüphanenin sağ tarafında böyle tel pencereler var. Pencereye böyle yüzünüzü yaslayın, içeriye bakın. Orada 2-3 tane mezar göreceksiniz. O kabirlerin başına biz TİKA yetkilileriyle, bunlar 6-7 sene evvel çok muhabbet ettik. Tartıştık, ya bu kim? Bereke Han yatıyor orada. Bereke. Ben çok dedim ya, bu Bereke Berke Han mı acaba? Berke Han kim? Altınordu Devleti'nin son hükümdarları, Müslüman. Hülagü'yü yeniyor. Evet. Kızını Baybars'a veriyor. Memlük Sultanı Baybars. Kızı Türkan Hatun. Türkan Hatun'un kabri de orada. Fakat sonra öğrendik ki o Bereke Han, Harzemşah komutanı Bereke Han'mış. Yani bizim Salih Necmettin Eyüp'ün emrini aldı Harzem komutanı Bereke Han. Kudüs'ü kurtarıyorlar. Salih Necmettin Eyüp diyor ki, benim başkentim Kahire, ben dönmek zorundayım. Evet. Sizi karakol, burasını karakolun başına bırakıyorum. Siz burada kalın diyor. Ve o Harzem komutanı ölene kadar orada kalıyor Kudüs'te, orayı koruyor. Öldüğünde oraya gömülüyor. Sonra Halidiler o türbenin etrafını büyüterek o meşhur kütüphanelerini oraya kuruyorlar. Ya bakın, matruşka gibi. Kudüs'ü açtıkça içinden bir şey, açtıkça. Ama birileri Kudüs'ü, Arap'ın Kudüs'ü, şunun Kudüs'ü, bunun Kudüs'ü öyle bir kapı. Yani biz Türkiye'deki Türkler Kudüs'le hiç ilgilenmeyelim. Yani ne alaka? Bizim hiçbir alakası yok ki. Zaten bizi arkadan burada, zaten topraklarını sattılar diye yalanlarla olayı öyle bir manipüle ediyorlar. Şaşırıp kalıyorum. Bakın anlatıyorum. Tabii yani olayı şeye çekiyorlar. Dediğiniz gibi popülizm. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprak sattı deyip bizim o imani noktadaki bakış açımızdan değersiz hale getirmeye çalışılıyor. Evet. Daha sonra Salih Necmettin Eyüp Kudüs'ü kurtarıyor ve Mescid-i Aksa avlusuna bir Darül Kurra yaptırıyor. Duruyor hala avluda. Ben o avluya hayranım. Çünkü avlunun her yeri, orada Büyük Selçuklu, orada Artuklu, orada Zengi, orada Osmanlı, yani o kadar çok Dulkadiroğulları, hepsi bir arada. Ve Eyyubiler bir Darül Kurra yaptırıyor. Darül Kurra'nın giriş kapısını şöyle uzatıyor. Duvarına, kıble tarafına bir mihrap oyu, bir namazgahlı Darül Kurra. Salih Necmettin Eyüp'ündür o. Evet. Sonra ne yapıyor? Tabi babasının verdiği Kudüs'ü sen geri alırsan ne olur? Fransa kralı saldırır. Fransa kralı Dimyat'a bir daha çıkartma yapıyor. O günlerde Salih Necmettin Eyüp hastalanıyor. Verem hastalığına yakalanıyor. Bir de ayağında bir yara almış. O yara kangrene çeviriyor mu? Yani düşünün, bacağını kesiyorlar. Bir bacağı kesilmiş. Verem hastası, tüberküloz, çok ağır, sedyelik olmuş. O vaziyette yanındaki Memlük komutanları, sultanım diyorlar, sizi Kahire'ye götürelim. Kahire'de tam teşekküllü hastane var. Oraya yatıralım. Olmaz diyor. Beni Dimyat'a götürün. Ben vatanımı kurtarmam lazım. Düşmana savaşacağım. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir ruh? Götürüyorlar. Bir gün Dimyat'a yolu düşerse, bizim yani turist Türkiye'den gittik oraya diyelim. Dimyat'a pek gidilmez ama giderlerse Dimyat'ta bir burç görecekler. Salih Necmettin Eyüp çadırda Dimyat'ta o Fransızların Haçlı ordularıyla Memlüklüler, onun Memlüklü askerleri savaşırken çadırda ölüyor. Ama savaşı kim kazanıyor? Salih Necmettin Eyüp'ün ordusu kazanıyor. Memlükler kazanıyor. Memlükler, bunlar kölelikten gelmiş Türkler. Kucaklarında bir devlet buluyorlar. Yani hiçbir zaman Eyyubi devletini yıkmıyorlar. Son hükümdar ölüyor. Ölünce oğlu ufacık çocuk.
devleti kendileri yönetmeye başlıyorlar. Ve bu devlete memalik, memlük, kölemen devleti deniliyor. Kölelerin devleti. Köle Türklerin kurduğu bir devlet. 250 yıllık bu devletin resmi adı Devleti Türkiye. Ama ne acıdır ki bugün Cumhurbaşkanlığı forsumuzda bu devletin yıldızı yok. Ben oğlana Baybars adını sırf bundan verdim. Ölene kadar bu işle uğraşacağım. Cumhurbaşkanlığı forsuna Memlüklü yıldızını koydurana kadar. Evet. O avluda belki 100 civarında yapı var. Küçüklü büyüklü hepsini sayarsak. Belki 40 tane namazgah var. O avluda o yapıların %50'den fazlası Memlüklü eseridir biliyor musunuz? Yani Muhittin İbn Arabi Hazretleri mesela o Mescid-i Aksa avlusunda çok bulunmuştur. Orada yaşamıştır. Talebe yetiştirmiştir. Ve Memlüklü döneminde yaşamıştır. Eserlerinde ah şu Türkler, ah bu Türkler diye tatlı tatlı hatıralar anlatır. Evet. Acayip adamlar. Yani kafaları atlı mı kılıçlarına sarılırlar ama ilme ve alime çok kıymet verirler. Evet. Biz diyor talebelerle ders işlerken avluda, Mescid-i Aksa avlusu, bunların diyor kafası attı mı hemen kılıçları çekerler. Ama burada öğrenciler ve hocaları ders işliyor. Bunları rahatsız etmeyelim. Gel şu kapının dışına dövüşelim derlerdi. Böyle adamlardı. Evet. Memlüklü Türklerini anlatıyorlar. Ya bakıyorsunuz Mescid-i Aksa avlusunda medrese var. Melikiye Medresesi. Kapısında kocaman kitabe var. Kitabenin kenarında çevgan sopaları var. Ne o? Türkler o avlu koskoca bir avlu. O avluda at sırtına futbol oynuyorlardı. At sırtında oynanan futbolun adı nedir? Çevgandır. İngilizler bizden çaldı polo diye dünyayı İngiliz spor diye sattılar. Ellerinde sopalarla yani yerdeki topa evet. Ayağına vuramıyorsun. At sırtındasın. Eldeki sopayla vurup yönlendiriyorsun. Bu Türk sporudur. Ve Mescid-i Aksa avlusunda medreselerin üzeri talebeler oradaki öğrencilerle avluda at koşturup çevgan çirit oynuyordu bu insanlar. Avludaki medreseler. Sonra ne oldu? Memlüklü Devleti'nin nihayetinde Yavuz Sultan Selim orayı aldı. Yavuz Osmanlı direkt Türklerden Türklere geçti. Osmanlı aldı 1517, 1917. Tam 400 sene. Hatta Kudüs'ün fethi evet. 1516'dır. 401 sene. 1917'ye kadar Osmanlı elinde kaldı orası. Maalesef Osmanlı Birinci Dünya Savaşı hengamesinde orayı evet. koruyamadı. Ama şu var. İşte Filistinliler yok Türk askerlerin gözlerini oydu, isyan etti falan. Ya bir kere Filistin toprakları hiçbir oradaki Arap'ın isyanıyla elimizden çıkmamıştır. Evet. Şerif Hüseyin isyan etmiştir. Arap Yarımadası'nda, şu anki Suudi Arabistan topraklarında isyan etmiştir. İngilizler ölümüne destek vermişlerdir. Evet. Amaç şu, İngiliz bunu yapar. Böl, parçala, yut. Mesela İngiliz bir Hristiyan olarak Medine'ye giremez. Fahrettin Paşa Medine'yi müdafaa ediyor. İngiliz ordu sokup oraya girerse Müslümanlar bir anda uyanır. O zaman ne yapar İngiliz? Şu an Amerikalılar aynı şeyi yapıyor. Müslüman görünümlü gruplar oluşturur. Satılmış, satın alınmış. O gruplarla işini gücünü yapar. Yaptırır. Maşa gibi kullanır onları. Elini sokmaz oraya. Bugün Kabe'nin ve Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki tarihten bu yana gelmiş yüzlerce İslami yapı yok edildi son 70-80 evet. yılda. Bunu bir Amerikalı yapabilir miydi? Bir İngiliz, bir Fransız yapamazdı. Dünya Müslümanlığı ayağa kalkardı. Evet. Ve ne oldu? Hepsi yıkıldı. Mescid-i Aksa etrafındaki bütün İslami yapılar sapasağlam ayakta. Evet. Niye? Yahudi işgal ettiği için. Yahudi işgal ettiği için hepimiz teyakkuzdayız. Ellemesin, dokunmasın diye. Ve böylece onlar böyle bir şer olayın içerisinde korunmuş durumdalar. Evet. Ama biz Müslümanlar o avlunun pırıl pırıl tertemiz hiç bozulmamış bir İslam medeniyetinin mirası olarak hala ayakta durduğunun farkında bile değiliz. Bir Siirt diye sorsanız, Siirtlerin avluda medresesi var Mescid-i Aksa avlusu. Adı İsardiye. İsart Siirt'in adı. Cumhuriyetten sonra İsart adını biz Siirt'e çevirdik. İsardiye avluda koskoca bir medrese. Evet. Duruyor. Hem de avlunun en zengin, en gösterişli medresesi. Bir tane Siirtli'nin haberi yoktur Allah bilir bu olaydan. Siirt Belediye Başkanı mikrofon tutsak Siirtlerin bilmez. Ha ben belki 7-8 yıldır yırtınıyorum var diye belki oradan duymuşsa duymuştur. Mardinlerin hankevi var. Mardinler hankevi. Adı Mardin. Koskocaman orada duruyor. Artuklu Dulkadiroğulların Gadiriye Medresesi evet. var. Avluda. Ve bunların üçü de böyle yan yana duruyor burada bu şekilde. Bunların hepsi yani avluda bizim çok ciddi bir emeğimiz ve izimiz var. Talihsizliğimiz nedir? İkinci Abdülhamit Han kendi saltanat yıllarında Yahudi yerleşimcilerin bir şekilde oralardan toprak almaya çalıştığını fark etti. Evet. Ve bunu görünce ne yaptı? O toprakları Filistinlerin elinden yani kişilerin elinden toprakları satın alıp devletleştirmeye,
Hatta kendi şahsi mal varlığıyla. Bakın Filistin topraklarının %80'ini Abdülhamit Han satın almıştır. Bu şey sürecinde mi? Hani şöyle bir bilgi var. Abdülhamid'e Theodor Herzl'in gelip oradan Filistin'den bir devlet, İsrail'i kurmak için bir devlet toprak istediği, işte kanla alınan topraklar ancak kanla verilir deyip onu geri çevirdi. Yani hani Osmanlı'dan toprak dilendiği Yahudilerin, Siyonistlerin o dönemi. Yani o dönemden bahsediyorsunuz. Tabii. Yani şimdi bunlar 1800'lerin sonuyla 1900'ün başı arası oluşturdukları Siyonist Kongre'de bu devleti nerede kuralım diyorlar. İşte Afrika'da mı kuralım? Uganda. İngiltere Uganda'yı teklif ediyor. Yoksa diyorlar Macaristan'da mı kuralım? Macaristan'da çok ciddi bir Yahudi nüfusu var. Hem de çok böyle yeşillikli, sulak coğrafya. Ama tabii çoğunluk kongrede diyor ki Kudüs olsun diyorlar. Evet. Hadrian'ın Roma İmparatorluğu döneminde dağıldığımız topraklara yeniden geri dönelim diyorlar. İnandığımız peygamberlerin mezarlarının olduğu topraklar falan diyorlar. Ve o coğrafya Abdülhamit Han'ın elinde. Abdülhamit Han'ın yumuşak karnı kim? Bir takım isimler tespit ediyorlar. Bir tanesi de Alman kralı 2. Wilhelm. Evet. Biz diyorlar Wilhelm'den Abdülhamit Han'a yürüyelim diyorlar. Hatta ben birkaç hafta evvel bir video paylaştım. Bu videoyu 5 sene önce Tel Aviv'de çektim bizzat. Yine bir grupla gitmiştim Kudüs'e. Tabii uçağımız Tel Aviv, eski ve gerçek adıyla Yafa. Yafa'ya indi. İzin aldık. Tam böyle Tel Aviv'in çıkışında bir ziraat okulu. Bahçesi çok geniş, peyzaj bahçesi. Bahçenin içerisinde Theodor Herzl'in bir heykeli var. Karşısında atın sırtında 2. Wilhelm'in heykeli var. 2. Wilhelm, Sultan II. Abdülhamit'ten izin istiyor. Diyor ki ben bir Orta Doğu seyahati yapmak istiyorum sizin topraklarınızda. Amaç ne? İslam dünyasına mavi boncuk dağıtacak. Evet. Biz Almanlar her ne kadar Hristiyan olsak da siz Müslümanları çok seviyoruz. Neden? Yani çünkü patlak verecek bir dünya savaşında yani Müslümanların sempatisini kazanacak. Evet. Öbür taraftan da Avrupa'ya mavi boncuk dağıtıyor. Ben Kudüs'ün son fatihiyim. Ben bir Haçlı zihniyetine sahip bir Hristiyan olarak Kudüs'e gireceğim. At sırtında gireceğim diye. Yani Avrupa'ya oradan şekil yapmaya çalışıyor. Evet. Buradan da Müslümanlara. Yani at sırtında Kudüs'e gitme hayalleri kuruyor. Atla Kudüs'e girme. Yolda Şam'a uğruyor. Salahaddin Eyyubi'nin kabri için Almanya'dan mermerler getirmiş sanduka hediye ediyor. Hala Şam'da Salahaddin Eyyubi'nin türbesi içine duruyor o sanduka. Ama sembolik olarak yanında duruyor. Abdülhamit Han emir veriyor. Sakın orijinal sandukanın yerine koymayın. Yana koyun öyle dursun diyor. Yani hem Wilhelm'i kırmıyor hem de sanduku oraya koydurmayarak onun emeli yerine gelsin istemiyor. Evet. Hala yanda durur. Ya bunları görmeli Müslümanlar. Abdülhamit Han'ın siyasetini. Ne yapıyor? Wilhelm'i de kırmıyor ama onun istediğini. Atla sokmuyor Wilhelm'i. Onun için özel araba yolu yaptırıyor. Bugün Kudüs'e arabayla girilen bir tek kapı var. Yafa kapısının yanında surların yıktırılmış araba geçen kapı. Abdülhamit Han özel yaptırıyor onu. Evet. Çünkü arabayla şehre girilemez, atla girilecek. Gayrimüslimlerin en yoğun kullandığı kapı Yafa kapısı. Yani biz Müslümanlar Babül Halil diyoruz o kapıya. Kapının yanındaki duvarı yıktırıp araba yolu yaptırıyor. Wilhelm atla gelmiş. Tam girecek. Yafa Kudüs mutasarrıfı kaymakamı hemen Wilhelm'i karşılıyor kapının dışında. Sultanımız siz yorulmayasınız diye sizin için bir araba yolu yaptırdı diyor. Kuzu. Oradan attan indiriyor adamı ve arabayla sokuyorlar içeri. Siyasete bakın. Yani Abdülhamit Han ne yapıyor? O adamı bir şekilde pışpışlıyor ama kendi izzetini de ezdirmiyor. Evet. Bu çok önemli bir siyasettir yani. Siyasetçi var, adam bir bakıyorsun karşıdaki adama kul köle oluyor. 2 gün evvel yediğini 2 gün sonra tükürdüğünü yalıyor. Böyle olmaz. Yani Abdülhamit Han çok ciddi yürümüştür. Baktığınız zaman Wilhelm'e. Theodor Herzl bakıyor ki Wilhelm'le bu iş olabilir. Wilhelm'in bu Orta Doğu seyahatini fırsat biliyor. Tel Aviv'e gidiyor. O bahsetmiş olduğum heykelin olduğu yerde Wilhelm'e diyor ki biz Yahudi cemaati sizi karşılıyoruz diyor. Lütfen buraya bir 5 dakika uğrayın. O da uğruyor. Orada onlara bir bando çalınıyor, ediliyor. Orada diyor ki biz bir devlet için toprak istiyoruz diyor. Yani bir topluluk böyle bir araya geleceğiz. Wilhelm de bu akıl almaz bir durum diyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Yani Kudüs civarında bir yer mümkün değil. Belki diyor size Beyrut civarında bir yer ayarlayabilirim belki diyor. Ama olmaz diyor yani. Ve nihayetinde bakıyorlar Osmanlı ile bu işi çözemiyor. Abdülhamit Han Theodor Herzl'i oyalamıştır ya. Evet. Defalarca oyalamıştır. En sonunda da Theodor Herzl onunla olamayacağını görünce Siyonistler B plana geçmişlerdir. Onu indirelim. Onu indirdikten sonra onun yerine gelen liyakatsiz, basiretsiz ekiplerle bu işi yapalım. Hakikaten. Abdülhamit Han indirildiğinde yerine geçen Jön Türklere, Yahudiler her istediklerini yaptırmışlardır. Evet. Cemal Paşa çatır çatır oradaki kanaat önderi Arapları kesmiştir. Bu oradaki Şerif Hüseyin gibi zaten Osmanlı'yı haz etmeyen
Ama çizgide durmak zorunda kalan adamlara isyan etme fırsatı vermiştir. Kendi alt kadrolarına Abdülhamit Han gitti. Yerine gelen Jön Türkler bakın bizim kanaat önderlerimizi kesiyor. Hadi ayaklanalım deme fırsatı vermiştir. Abdülhamit Han bunların önlerini kesmişti. Hatta bizim Doğu Anadolu'da bile Ermeniler ayaklanacağı zaman Kürt liderlerini, aşiret reislerini İstanbul'a getirmiş. Kendi eliyle ikram ederek ağırlamıştı onları. 2 ay İstanbul'da besliyor onları. Tutuyor, gönderiyor. Siz bizim karakolumuzsunuz diyor. Ermenilerin elini ayağını bağlıyor. Bakın siyasetçi böyle yapar. Evet. Ortamı iyi okur, insanları iyi okur, nabza göre şerbet verir. Herkesin elini, ayağını, kuyruğunu öyle bir bağlar, hiçbiri kımıldayamaz. Siyaset böyle bir şeydir. Acziyet içine bile olsan adamları kımıldamaz hale getirirsin. Jön Türkler hain demiyor. Böyle bir şey yok. Ama basiretsizdiler, acemiydiler, bir çuval incir berbat ettiler. Şerif Hüseyin Abdülhamit Han Boğaz'a yalı hediye etti. Boğaz'a yalı hediye etti. Gözünün önünde tutmak için adamı göndermedi. Ama iddiaçılar başa gelir gelmez adam dedi ki ya ben Mekke Şerifiyim, yıllar oldu Kabe'yi görmedim. Hadi git dediler. Gitti. Ve Lord Kitchener'la hemen oturup pazarlığa ve oraların pazarını yaptılar kendisi. Evet. Arabistan kralı. Oğlun 1. Abdullah Ürdün kralı. Öbür oğlu kralı. Ya bakın Filistin ya Arap deyip genellemesin insanlar. Evet. Şimdi bazen ben Boğaz turu yapıyorum. Boğaz turunda 1. köprüyü geçiyoruz böyle. Köprünün altından geçerken gruba diyorum ki Rumeli Avrupa tarafına doğru bakın diyorum. Orada Alarko yazan bir bina var. Evet. O Alarko yazan binaya iyi bakın diyorum. Ben bu binayı ne zaman Boğaz turunda yapsam anlatırım. Ne zaman Kudüs'te olsam Mescid-i Aksa Kıble Camii içinde yine anlatırım. Evet. Neden? Çünkü o bina ile alakalı çok önemli bir olay var. Yıl 1948. İsrail devleti ilan ediliyor. Ve bu devleti ilk tanıyanlardan biri kim? 1. Abdullah. Ürdün kralı. Şerif Hüseyin'in oğlu. Lavrens'in gece gündüz yoldaşı her anlamda. Çok özür dilerim. Ondan sonra 1. Abdullah onaylıyor. Ürdün kralı. O zaman Doğu Kudüs dediğimiz Kudüs Ürdün'ün elinde. 1. Abdullah onaylayınca bunu Filistinler öğreniyorlar. Yani bugün Filistinliler Osmanlı'yı arkadan vurdu diyenlerin kulağına küpedir şu an anlatacağım konu. Ve 1. Abdullah onaylayınca tabi cuma namazlarını adam Kudüs'te kılıyor. Mescid-i Aksa Kıble Camii'de. O gün cuma namazını kılmış. Evet. Caminin içine daha çıkmadan Filistinli bir genç grup etrafını çeviriyor. Krala birkaç şey sorarken. Bir tanesi tabancayı belinde hazırlamış. Çekiyor. Abdullah'a doğrultuyor ve şu cümleleri söylüyor. Sen veli nimetine ihanet ettin. Hainin bedeni ölümdür. Dağın. Abdullah'ı indiriyor aşağı. Caminin içinde oluyor bu. Evet. Mescid-i Aksa Kıble Camii içinde gruplarla ben böyle dururum. Aynen sizinle durduğum gibi. Anlatırım gruba bunu. Ve sonra derim ki herkes arkasına baksın. Ben onu özel planlıyorum zaten. Çünkü grubu durdurduğum yerin tam arkasında bir direk var. Direkte o Filistinli gencin sıktığı kurşunlardan biri o direğe saplanmış. Orada onun deliği var. Herkes kafayı bir çeviriyor. Duvarda delik. Tam burada öldürüldü diyor. Şimdi Araplar bizi arkadan vurdu. O zaman Kudüs'ü ya da Gazze'ye ne olursa olsun diyemezsin. 1. Abdullah hainlik yaptı. Ama 1. Abdullah Mescid-i Aksa'nın içinde öldürenler de Filistinlilerdi. Sen veli nimetine ihanet ettin diyerek o tetiği çektiler. Evet. Alarko ile ne alakası var o bina ile? Abdullah öldürülürken yanında oğlu Tallal vardı. Tallal aklını oynattı. Delirdi. Tedavi edilsin diye Türkiye'ye gönderildi. O günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi kimdi? Mazhar Osman'dı. Mazhar Osman'ın da orası ana yönetim binasıydı. O bina. Orada en ağır ve business hastalarına orada bakıyordu. Ve o bina tabi Boğaz'a sıfır, denizi görüyor, yeşillik. Hani hakikaten insanın kafayı dinleyeceği bir ortam. O bina mı hastaneydi? Evet, o bina Mazhar Osman'ın yönetim binasıydı. Bakırköy ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne. Yani köprüden geçerken sağda sürekli gördüğümüz zaten bina. O binanın bahçesine bakın. Evet. İnsan o binanın bahçesine girmek için deli numarası yapar ya. Güzel bir şey var. Çok güzel. Boğazı görüyor. Yeşillik. Çok güzel. O iyice ağır hastaları ve tabii ki önemli hastaları Mazhar Osman orada tedavi etmeye çalışıyor. Hani boğaz, deniz, yeşillik, kafa dinlesinler. Orada bir dinginlik ortamında akılları başlarına gelsin diye. Tedavi yöntemi. Zaten ben o günün gazetelerine baktığımda şu ibretlik başlığı çok gördüm. Deli kral yine ağaçtan zorla indirildi. Evet. Devamlı ağaçlara tırmanıyor. Tedavi olmuyor tabii ki, bir şey olmuyor. Yani Tallal'ın öldürüldüğü yer. Bakın yani buradaki boğazın kıyısındaki bina Aksa Camii'nin içindeki direkteki delik. Bunlar bize bir şey anlatıyor. Evet. İsyan eden bir Arap var. 1. Abdullah ama onu öldürüp sen Türk'ü arkadan vuramazsın diyen bir Filistinli var. Evet. Onun için bizim içimizdeki
bir takım insanlarımızı, kötü niyetli birileri beyinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Kudüs'ün ve o coğrafyanın bizdeki önemini unutturmaya, Alparslan'ın adının ilk adının Muhammed olduğunu unutturdukları gibi bizim için 1000 yıllık Kudüs'ün Türk tarihindeki önemini, bakın yani aslında birkaç ciltlik bir kitabı özetledim size. Hazreti Ömer'den bir aldık oraya. Evet, çünkü vaktimiz kısıtlı ya, ondan dolayı. Yönetmenim de uyarıyor. Müthiş bir manzara. Bu konu sabaha kadar konuşurum ben, Onu bitmez. diyeceğim şimdi arkadaşlar, müsaade etse biz devam edelim. Kameraları bırakalım böyle. Evet. Yani koskoca bir Kudüs geçmişinde bizim 1000 yıllık emeklerimiz var, izlerimiz var, eserlerimiz var. Yani Arap'ın coğrafyası değil, artı bizi orada çok çok seven, bizim hayallerimizi kuran, rüyalarına girdiğimiz Araplar da var. Bizi bekleyen bu insanlar var. Akıllı olmak lazım. İngiliz, Fransız kendisinden binlerce kilometre uzaktaki coğrafyaları hala unutmadı. Hala emelleri, hedefleri var. Akıllı olmak lazım. Balkanlarda bizi çok sevenler var. Orta Doğu'da bizi çok sevenler var. Zaten o coğrafyayı yönetmiş insanlarız. Onun için buraları çok iyi bileceğiz. Tarihimizi iyi bileceğiz. Buralara sahip çıkacağız. Oturduğumuz zaman günlerce konuşacağımız bu insanlarla ortak bağlarımızı coşturarak sahip çıkacağız. Büyük Türkiye'nin farkına varacağız. Misaki milli sınırları içinde olup o sınır dışına gözlerimizi kapatmak aptallık olur. Misaki milli sınırlarımız bizim vatanımız. Ama bunun dışında da koskoca bir vatan toprağı var. Bunun farkında olmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Böyle hap bir hani sıkıştırılmış yazılım gibi bu bilgileri aktarmış oldunuz. Çok faydalı oldu. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah biraz daha belki geniş zamanlı bir zaman diliminde belki devamını da getirebiliriz. Evet. İnşallah diyelim, ben böyle de bir kapı aralamış olalım. Ben teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Bizlere ayrılan süre doldu. Ben teşekkür ederim. Burada şunu gördük aslında. Yani Arapların Osmanlı'yı arkadan vurmadığını son nihayetinde bağlamış olduk. Yani kesin ve net bir şekilde. Sizden önceki programda da toprak satışı ile ilgili konuyu net bir şekilde kavuşturduk. Çünkü koca title'lı olan insanları nasıl yanılttıklarını görmüş olduk yani. Ben şunu demek istiyorum. Herkesten her şey dinlenmez. Bana da tutuyorlar, ilahiyat sorusu soruyorlar. Bakın diyorum, ben ilahiyatçı hoca değilim. Ben tarihçiyim. Kudüs benim uzmanlık alanım. Yani sokak sokak, şehir şehir yıllardır geziyorum. 2 cilt kitap hazırladım. Yüzlerce saat videolar çektim. Burası benim bildiğim bir konu. Herkes bildiği konuda konuşmalı. Bazısı vardır Rusya tarihini iyi bilir. Bazısı vardır Viyana, Avrupa tarihini iyi bilir. Herkes her konuda ahkam kesmemeli. Herkes de her şeyi herkesten dinlememeli.